Merhaba örgü severler. Bugün sizlere çok şık, çok zarif, örmesi de bir o kadar kolay bir modelle geldim. Şöyle yakından detaylarını göstermek istiyorum. İsterseniz şal olarak örüp kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu yazın favori ürünlerinden olan bandana örüp kullanabilirsiniz. Ben her iki şekilde de sizlere şöyle göstermek için çalıştım. Bunu koton iplikle ördüm. Bana çok fazla marka soruluyor. Markası hiç önemli değil. Pamuklu iplikle ördüm. Bandana olarak nasıl görüneceğini göstermek için. Ve gerçekten çok beğendim ben. İnşallah sizler de beğenir ve severek örersiniz. Burada da şallarda nasıl durur diye görmek istedim. Ve angora iplik kullandım. Angora iplikle duruşu da bu şekilde. Tabii ben küçük bir parçada başladım ama siz daha büyütüp şal olarak da kullanabilirsiniz. Modelin detaylarına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Katıl butonuna tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Ve hemen kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şal için çalıştım demiştim ve bunu angora iplikle ördüm. Angora iplik yine dediğim gibi marka hiç fark etmez. Her markanın bildiğiniz, alıştığınız markaların angora olan ipliğini almalısınız. Ve 3 milim tığla ördüm. Bu modelin özelliği çok sıkı sıkı örmemeniz gerekiyor zarafetini gösterebilmek için. Ben 3 milim tığla ördüm ve hiç ütü yapmadım. Bakın şöyle çok düzgün, muntazam bir şekilde çıkıyor. Bandana çalışırken de koton iplik kullandım. Yine aynı şekilde 3 milim tığ kullandım bandanayı örerken de. Şöyle göstereyim. Bunda da yine hiç ütü, buhar hiçbir şey vermedim. Elimden çıkmış haliyle bu şekilde görünüyor. Koton iplikle de angora iplikle de ben 3 milimle ördüm. Ama sizin eliniz çok sıkıysa 3,5, çok gevşekse 2,5 milim gibi bu şekilde ayarlamaları da yapabilirsiniz. Ve hemen başlayalım modelimizi örmeye. Modeli örmeye zincir çekerek başlıyorum. Bunun için de tığımı şu şekilde aldım. Bir tur döndürüyorum ve ipi içinden geçirip kilitledim. 6 zincir çekiyorum. 6 zincir çektikten sonra ilk çektiğim zincire tığımı geçirdim. İpin yönünü de bu tarafa alıyorum. Bunu arkada yürüterek gizleyeceğiz. İpi tek seferde kapattım. Şöyle 3 zincir çekip üçlü trabzanlar öreceğiz. Üçlü trabzanlar bildiğiniz gibi tığ ipi doluyoruz. Bu zincir boşluğuna battım. Batarken de tığımın üzerinde arkadaki ipim var ki örerken onu gizleyeceğim. Temiz bir bitiş olacak. İlmeği çektim. Tek ilmeği kapattım. İkisini bir, ikisini bir. Bu şekilde üçlü trabzanlar öreceğiz. İlk başta çektiğim zincirde dahil toplamda 9 tane trabzan öreceğim. Bir yandan da alttan ipimi yürütüyorum ki onu da gizlemiş olacağım. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane trabzan ördüm. Bu fazla ipimizi artık burada kesebiliriz. Bildiğiniz gibi örgü örmek kadar temiz bitirmek de önemli. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir. Örgümü döndürdüm. Tığ ipimi doluyorum. Bu ilk trabzanın tepesine değil, çünkü bu çektiğimiz zincir o trabzanın yerine geçiyor. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp yine üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir, tığ ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp üçlü trabzan örüyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine batarak aralarında da birer zincir çekerek toplamda 9 trabzan öreceğiz. 8 tane trabzan ördüm. Sonuncusunu bu ilk başta çektiğimiz bir zincir var alt sırada. Onun tepesine batarak da örebilirsiniz. Şu an ben sıkı yapmışım, zorlanıyorum. Şöyle boşluğa da batarak örebilirsiniz. Toplamda 9 tane trabzanımız oldu. 8 zincirle örgümü döndürüyorum. 8 zincir çektim, döndürdüm. Burada dörtlü trabzan öreceğiz. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Tığıma ipimi 2 defa doladım. İlk trabzanın tepesine batarak
dörtlü trabzan örüyorum. Bunu da ilmeğin ilkini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Bu şekilde 4 defa da kapattım ve buraya bir V oluşturmuş olduk. 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan atladım. Bir sonrakine sık iğne ile batıyorum. Tekrar 3 zincir. Tığıma 2 kez doladım. Yanındaki trabzana değil, bir sonraki trabzana dörtlü trabzan örüyorum. 4 seferde kapatarak dörtlü trabzan örüyorum. 4 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı noktaya tekrar dörtlü trabzan örüyorum. Buraya da bir V oluşturuyoruz. Şöyle göstereyim. Tekrar 4 zincir, tığıma 2 kez doladım. Aynı yuvanın içine, aynı noktaya bir tane daha dörtlü trabzan yapıyorum. Burası bizim modelimizin artırma yeri. Şöyle göstereyim. Bir sonraki sırada trabzanlar örerek tamamlayacağız. Tam ortada olduğu için 2 tane V ördük. Kenarlarda ise birer tane V örerek devam ediyoruz. Görüntüsünü de şöyle göstereyim tekrar. 3 zincir çektim. Bir trabzan atladım. Bir sonrakine sık iğne ile batıyorum. 3 zincir. Tığıma 2 kez ipimi doladım. Bir trabzan atlıyoruz. Bir sonrakine, yani bir alttaki zincir kısmına denk geliyor. Zincirin tepesine batıp dörtlü trabzan örüyorum. 4 zincir. Tığıma ipimi 2 kez dolayıp yine aynı noktaya dörtlü trabzan örüyorum. Böyle yuvalarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Bu V boşluğunun içine, zincirin içine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Çektiğim zinciri saymıyorum. Çektiğim zincirden hariç 3 tane yapıyorum, trabzan. Arada 3 zincir. Tığıma ipimi bir kez doladım. Aynı boşluğun içine 3 tane trabzan. Şöyle göstereyim. Zincirle döndük. Boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, üçlü trabzan ördükten sonra bir zincir çektim. Bu alt sırada zincir boşluklarımız vardı. Şöyle göstereyim. 2 V örgüleri arasında. Buradaki zincir boşluğuna batıp sık iğne ile kapattım. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp sık iğne ile kapattım. Ve bir zincir çekiyorum. Burada küçük bir boşluk oluşturmuş olduk. Tığıma ipimi bir kez doluyorum ve bir sonraki V boşluğunun içine üçlü trabzan. 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, tekrar aynı yuvanın içine 3 tane üçlü trabzan. Videoyu izlerken küçük bir parçada benimle birlikte örerseniz mantığını çok rahat kavrayacaksınız. O kadar kolay ve çabuk ilerleyen bir model ki. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan. 3 zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Şöyle göstereyim. Bir zincir, hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp sık iğne, 3 zincir, bir sonraki zincir boşluğuna yine sık iğne ile kapatıp bir zincirle bu kenardaki V boşluğunun içine trabzanlarımızı yapacağız. 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, tığıma ipimi doladım. Yine aynı boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan ördüm. Şöyle hemen masada göstermek istiyorum. Çok kolay bir model, çok da çabuk ilerliyor.
Son olarak bu sırada kenar ilmeğimi de yapıyorum. Buradan 4 tane zincir boş bırakıp bir sonrakine batarak trabzanımı örüyorum. Dönüşte 8 zincir çekiyorum. Modelden de şöyle bahsetmek istiyorum. Modelin tamamı bu iki sıranın örülmesiyle oluyor. Yani bir sırada bu şekilde dörtlü trabzanlarla boşluklar oluşturuyoruz. Bir üst sırada da üçlü trabzanlar örerek o boşluklara desenimizi uyguluyoruz. Ve bir sonraki sırada yine ilk sırada yaptığımızı yapacağız. Yani artık bu sıradan itibaren artarak devam edecek. Model bu iki sıranın tekrarıyla oluyor. Kenarda yine V yaparak başlayacağımız için 8 tane zincir çekip örgümü döndürdüm. Tığma ipimi 2 kez doluyorum. İlk trabzanın tepesine batarak dörtlü trabzan örüyorum. Bu şekilde. 3 zincir. Bir sonraki burada trabzanların arasında 3 zincir vardı ya, oraya batıp sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir çektim. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Bu arada 3 zincirlik bir boşluk yapmıştık. Oraya dörtlü trabzan örüyorum. Yani buraya bir V oluşturacağız tekrar. 4 zincir. Bu V'lerin arası dörder zincir. Yine aynı boşluğun içine dörtlü trabzan ördüm. 3 zincir. Bu yanındaki zincir boşluğunun içine sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir. Tığıma ipimi 2 kez doladım ve artık örgümün tam orta merkezdeyim. Buraya alt sırada olduğu gibi 2 tane V boşluğu oluşturacağız. Bir tane dörtlü trabzan, 4 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı boşluğa bir tane daha dörtlü trabzan, 4 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı boşluğa yine dörtlü trabzan örüyorum. Yani aralarında dörder zincir olan 3 tane trabzan örmüş olduk. Böyle yavaş yavaş tane tane gösteriyorum ki benimle birlikte rahatça örebilin diye. Ama videolarımın çok hızlı ya da çok yavaş olduğunu düşünüyorsanız ekrandaki 3 noktaya basarak bunu da ayarlayabilirsiniz. Son olarak 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp sık iğne ile kapattım. 3 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Bu trabzan gruplarının arasında bir yuva oluşturmuştuk. Yine oraya bir tane V yapacağız. Dörtlü trabzanımı ördüm. 4 zincir. Tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı boşluğa dörtlü trabzan örerek bir tane V oluşturdum. 3 zincir. Zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir ördükten sonra son V'mizi yapacağız. Tığ ipimi 2 kez doluyorum. Burada 3 tane trabzan vardı. Onların tepesine değil, son trabzanın tepesine ya da şu şekilde burada alt sırada zincir çekerek döndüğümüz yer burası. İsterseniz zincire batarak bu şekilde, isterseniz aradaki boşluğa girerek bir tane dörtlü trabzan örüyoruz. 4 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı boşluğa tekrar bir trabzan daha örüyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Aslında ne yaptık? Tekrar ilk sıraya geri döndük. Şimdi de yine örgümüzü döndürüp buradaki trabzan sıralarına devam edeceğiz. 3 zincir. Örgümü döndürüyorum. Buradaki V boşluğunun içine 3 tane üçlü trabzan. Çektiğim zinciri saymıyorum. O bizim modelin artırmasını yaparken, yani bu aşağıdaki dörtlü trabzanları yaparken batacağımız boşluk. O zincirden hariç 3 tane trabzan ördükten sonra 3 zincir çekiyorum ve yine aynı noktaya
3 tane trabzan, bir zincir, hemen yanındaki zincir boşluğuna bir tane sık iğne, 3 zincir, yanındaki zincir boşluğuna bir tane sık iğne ve bir zincirle yine buradaki V boşluğuna trabzanlar örüyoruz. 3 tane üçlü trabzan ördükten sonra 3 zincir ve 3 trabzan daha aynı noktaya örüyorum. Şöyle görünüyor. Bir zincir, bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne. 3 zincir, hemen yanındaki zincir boşluğuna sık iğne ve bir zincirle bu ortadaki V boşluğuna geliyorum. Buraya da 3 tane üçlü trabzan. 3 zincir, aynı boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan. Tıpkı bu hanım dilendi modellerindeki köşe dönüşleri gibi oldu. Bir zincirle artık şal ya da bandana ne örüyorsanız sağ kısmını tamamlamış oluyoruz. Sol kısmına devam ediyoruz. Bu geçişte de bir zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa yine 3 tane trabzan. 3 zincir, aynı boşluğa 3 tane trabzan. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Bir üst sıraya yeniden artırmalarımızı nasıl yapacağız? O şekilde devam edelim. Nasıl devam edeceğiz? Bir zincirle önce bu boşluğa sık iğne, 3 zincir çekip buraya, tekrar bir zincir çekip buraya üçlü trabzanlar. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olarak bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Son olarak 3 tane trabzanı ördükten sonra yine kenar trabzanımı örüyorum. Burada 4 tane zincir bıraktım. Beşincisine batıp üçlü trabzan ördüm. Ve artık iki kez tekrar etmiş olduk aslında modeli. Tabii ki bir sonraki sırada da nasıl artırıldığını göstereceğim ama modelden şöyle bahsetmek istiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Ne demiştik? Bir sırada bu V boşluklarından yuvalar oluşturuyorduk. Bir sonraki sırada o boşlukların içine trabzan gruplarını örerek modeli tamamlıyorduk. Şuradan daha net görünecek diye düşünüyorum. Burası bizim örneği kurarken başladığımız kısım ve ne yaptık? 2 defa örneği tekrar ettik. Yani şuraya kadar örmüş olduk. Mantığını da şu şekilde anlatmak istiyorum. Şurası örneğimizin yarısı. Yani ilk sırada kenarda bir, yani sağda 1 2 tane örnek varken diğer sırada 1 2 3 örnek, diğer sırada da bu şekilde 4 örnek diye devam ediyor. Hemen ortaya 2 tane yapıyorduk ya, ortadan şöyle baktığımızda da sol kısımda aynı şekilde simetrik devam ediyor. Bir sıra daha artışlarının nasıl yapıldığını göstereyim. Daha sonra bandana kısmının bağcıklarından bahsedelim. Son olarak üçlü trabzan grubunu ördükten sonra kenar ilmeğimizi de zincire batarak ördüm. Ve 8 zincirle dönüyorduk bildiğiniz gibi bu kenardaki V'leri örerken. Yine o şekilde 8 zincir çektikten sonra tığıma ipimi 2 kez doladım. Hemen dibindeki ilk trabzanın tepesine batıyorum ve dörtlü trabzan örüyorum. Buraya bir yuva oluşturmuş olduk. 3 zincir, buradaki zincir boşluğuna batıyorum. Tekrar 3 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Buradaki trabzan gruplarının arasında şöyle bir boşluk oluşturmuştuk 3 zincirle. Oraya bir tane dörtlü trabzan. 4 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Aynı boşluğun içine yine dörtlü trabzan örerek bir tane V daha oluşturdum. Artırmalarımız bu şekilde oluyor aslında. Kenarda birer tane ve bu boşlukların arasına birer tane V yapıyoruz. 3 zincir, 2 tane grubun arasındaki 3 zincirin boşluğuna sık iğne ile battım. 3 zincir,
tığıma ipimi 2 kez doladım. Hemen buradaki boşluğa batıp dörtlü trabzan, 4 zincir ve aynı boşluğun içine bir tane daha dörtlü trabzan örüyorum. Şöyle 3 zincir, buradaki zincir boşluğuna batıp sık iğne ve 3 zincirle bu tam orta merkeze gelmiş oluyoruz ya, bu şekilde. Sağda üçlü gruplar, solda üçlü gruplar var. Arada bir zincir çekiyorduk. Buraya yine dörtlü trabzan yapıyorum. Normalde bu kısımlara birer tane V yaparken tam orta merkeze 2 tane V yapıyoruz. 4 zincir, tığıma ipimi doladım. Dörtlü trabzan, tekrar 4 zincir, tığıma 2 kez dolayıp aynı boşluğun içine bir tane daha dörtlü trabzan yaptım. Böylece 2 tane V yaptık. Yani buraya aynı alt sırada yaptığımız gibi 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapıp bir zincirle buraya geçeceğiz. Yine aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde öreceğiz bir sonraki sırada. Ve böylece artışlarını yapmış oluyoruz. 3 zincir, bir sonraki boşluğun içine sık iğne, 3 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Bu trabzan gruplarının arasındaki boşluğun içine dörtlü trabzan yapıyorum. Model sadece 2 sıradan oluşan çok kolay ama bir o kadar da zarif bir model. Tekrar 3 zincir yaptım. Buradaki zincir boşluğuna sık iğne, 3 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. Buradaki boşluğun içine dörtlü trabzan. Tekrar 4 zincir. Aynı yuvanın içine bir tane daha dörtlü trabzan yapıp V oluşturdum. 3 zincirle buradaki boşluğa geliyorum. Tekrar 3 zincir, tığıma ipimi 2 kez doladım. En sağda bir tane V yapmıştık. Bitirirken de en solda yine aynı şekilde bir tane V yapıyoruz. 4 zincir, aynı boşluğun içine batıp bir tane daha dörtlü trabzan ördüm. Modelin anlatımı, yani modelle ilgili vereceğim bütün detaylar bunlardı. Şimdi ne yapacağız? 3 zincirle dönüp buraya 3 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Bu sıraya ne yaptıysak aynı şekilde bu sırada da devam edecek. Örnek dediğim gibi çok kolay, 2 sıradan oluşuyor ve birkaç kez tekrar ettik. Videoyu da daha çok fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden şöyle bandana üzerinden de bakalım. Bu modelle eğer şal örecekseniz istediğiniz ölçüye gelene kadar ördükten sonra ipinizi kopardığınızda şalınızı tamamlamış olacaksınız. Bu model kendinden böyle kenarları desenli gibi olduğu için ekstra kenarına hiçbir işlem gerektirmiyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ne kadar öreceğiz şal örerken derseniz enseden aşağıya 60 santim, 65 santim, hatta bedeninize, kilonuza göre bu da değişecektir ve kullandığınız iplik ve el ayarınıza göre de değişir. O yüzden örerken şöyle omzunuza alıp bir bakın ölçüsüne, hani yeterli dediğiniz yerde bitirebilirsiniz. Ve tahminimce 2 ya da 3 yumaktan, yani 3 yumak tamamen gideceğini zannetmiyorum. Çünkü hani dörtlü trabzanlar örüyoruz, zincirli model. Sanırım 2-2,5 yumaktan bir tane şal tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum angora iplikle. Bandana örecekseniz de şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Benim buradan bağcığını saymadan bu uçtan diğer uca kadar ölçüsü ensede 45 santim. Yani bu geniş kısmında. Aşağıya kadar ölçmüştüm ama tam hatırlamıyorum. Metrem yanımda değil şu an. Ve siz bunu da kendi başınıza göre ölçebilirsiniz. Ya da bir çocuğa örüyorsanız onun baş çevresine göre ölçüp hani duruşuna bakıp ona göre ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Ben bu parçada sıramı tamamlayayım. Daha sonra bağcıklar nasıl yapılıyormuş yine birlikte çalışalım. Bandananın bağcıklarını örerken
Son sırayı yaptıktan sonra bildiğiniz gibi burada kenar trabzanını da örüyorduk. Zincir çekerek devam ediyoruz. Ben 50 tane zincir çektim ama 50 zincirle 25 santime ulaştım. Siz zincirinizin sıkılığına, uzunluğuna göre karar verin. 20-25 santim kadar ideal diye düşünüyorum. Bu şekilde zincirler çekerek devam ediyorum. Ben çok fazla uzun bir zincir çekmedim çünkü küçük bir parçada çalışıyorum, ama siz bandananızın bağcığına istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirlerinizi çekin. Son çektiğim zincire değil, bir öncesine batıyorum tığımı. İpliğimi aldım ve diğer ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar göstereyim. Hemen yanındaki zincire battım. İpimi tek seferde diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kaydırma yaparak zincirin sonuna kadar devam ettim. Çok sıkı ya da çok gevşek yapmayalım. Bu şekilde sırayla bütün zincirlerin tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Son zincire de aynı şekilde kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle, bunu da hemen arkasından ilmeğe geçirip gizliyoruz. Bunu yaparken küçük tığ da kullanabilirsiniz. Ben yanıma almamışım şimdi. Şöyle arkadan geçirip bütün trabzanların arkasından böyle tamamlıyoruz. Bir diğer tarafa da yaparken burada 3 tane zincirle dönmüştük ya, o zincirin tepesine batıyorum ve bir zincirle ilmeğimi kilitledim. Şöyle, hatta ilkinde ipi de şöyle döndürdüm ki daha sağlam olsun diye. Diğer tarafta ne kadar zincir çektiysek, kaç santim ya da kaç sayı çektiysek, burada da o şekilde zincir sayısına ulaşıp hemen ilkine değil ikincisine kaydırma yaparak bu şekilde bağcığı tamamlıyorum. Yine aynı şekilde ilk başlarken yaptığım yere son kaydırmamı da yaptıktan sonra ipi kesip temizledim. Tekrar ben bandananın üzerinden de diğer parçamın, şal parçasının üzerinden de göstermek istiyorum. Bakın şöyle yakından göstereyim. Burası sol tarafı. Buradan battık. Az önce gösterdiğim gibi kaydırmayla bağcığımı yaptım. Çok güzel, çok zarif bir model olduğunu düşünüyorum ve hemen bir saatte örüp tamamlayabileceğimiz bir model. Aynı şekilde şalda da, hatta hafif bir ütüyle ütülense daha da tül gibi zarif olacağını düşünüyorum, ama ben ütü yapmadım ve hatta gerek de yok diye düşünüyorum aslında. Sizin eliniz çok sıkı olduysa, böyle çok düzgün çıkmadıysa, o zaman buhar ütüsü ya da hafif bir ütüyle ütüleyebilirsiniz. Benim bandana ya da üçgen şal modeliyle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım siz de benimle birlikte keyif alarak örmüşsünüzdür. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.